Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Antalya yöresine ait olan babata keki tarifi paylaşacağım. Bu keki yapmak gerçekten çok kolay, lezzeti de mükemmel. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce kekimizi pişireceğimiz tepsiyi yağlıyoruz. Bunun için 30 santim çapındaki tepsiyi alıyorum. Tereyağıyla güzelce yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tepsiyi yağlama işlemini bitirdikten sonra kekimizin harcını hazırlayacağız. Bunun için derince bir kase alıyoruz. Kasenin içerisine 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yumurtayı ekliyoruz. 1,5 su bardağı toz şekerini ekleyerek çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Bu keki yaparken mikser kullanmıyoruz. Çırpıcı yardımıyla şeker ve yumurta iyice köpürünceye kadar karıştırıyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Yumurtayı ve şekeri yeterince çırptık. İçerisine 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz sütü ekliyoruz. Bu arada karıştırmaya devam ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimde 1 su bardağı buğday unu kullanıyorum. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Her zaman söylediğim gibi bu sayede unumuzu havalandırıyoruz. Kekimiz daha yumuşak ve daha süngerimsi kıvamda olacak. Eleğin içerisine 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bunları da eleyerek ekliyorum. Tarifimde 1,5 su bardağı mısır unu kullanıyorum. İlk önce 1 su bardağı mısır ununu koyarak karıştırıyorum. 1 su bardağı mısır ununu koyarak kıvamını kontrol edeceğim. Çok akışkan oldu, o yüzden yarım su bardağı mısır unu daha kullandım. Sizler de mısır ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok akışkan. Yarım su bardağı mısır ununu eleyerek ekliyorum. Daha sonra bunu da yavaş hareketlerle karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kıvamı oldukça güzel oldu. İçerisine 1 su bardağı tahini ekliyorum. Kekimizin özelliği mısır ununun ve tahinin olması. Bu ikisi sayesinde gerçekten çok lezzetli kek elde edeceğiz. Tahini koyduktan sonra bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tahin kek harcımıza yoğunluk verecek. Kıvamı tam olarak böyle olması gerekiyor. Biraz daha karıştırıp çırpıcıyı kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Daha önceden tereyağıyla yağlamış olduğum fırın tepsisini alarak kek harcının içerisine boşaltıyorum.
Fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi kesinlikle sıcak fırına koyuyoruz. 20 dakika boyunca da kapağını açmıyoruz. Böylelikle söndürmeyeceğiz ve daha lezzetli keke sahip olacağız. Kek harcını koyduktan sonra fırın tepsisini tezgaha biraz vuruyorum. Sağa sola sallayarak bütün hava kabarcıklarını söndürüyorum. Bu keki fırına koymadan önce üzerine bolca çiğ susam koyuyoruz. Bu aşamada kek harcınızın hiçbir boşluk kalmadan susam olduğundan emin olun. Tamamen kek harcınız susamla kaplansın. Çiğ susam kullanmaya da özen gösterin. Kavrulmuş susam kullanmıyoruz. Çiğ susamımız zaten fırında pişecek. Babata kekimiz artık fırına girmek için hazır. Sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda fırının kapağını açıyorum. Temiz bir kürdan alarak birkaç kere keke batırıyorum. Kürdan temiz çıkıyorsa kekimizin piştiği anlamına gelir. Çok güzel bir şekilde kekimiz pişti. Fırından çıkartıyoruz. İlk sıcağının çıkması için dışarıya koyuyoruz. Kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra bıçak yardımıyla porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamadan sonra artık servis için istediğiniz şekilde kekinizi kesebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz babata kekinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabarmış, süngerimsi kıvamda kekimiz gerçekten çok lezzetli oldu. İçerisine koymuş olduğumuz mısır unu ve tahin sayesinde de gerçekten lezzetine inanamayacaksınız. Bu leziz ve şahane keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz babata kekinin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.